Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Low Bites dinleyeceğiz. Biliyorsunuz grubun yeni albümüne başlamıştık. Outstanding Power albümüne. Ve şu an 7. şarkıyı dinleyeceğiz albüm sıralamasındaki. Geriye de 4 tane şarkımız kalıyor ve sonra albümü bitirmiş oluyoruz. Albümü bitirmiş oluyoruz ama topluluk mesajlarında ve yorumlarda görmüşsünüzdür. Albüm bittikten sonra bütün birinci şarkıdan son şarkıya kadar bir albüm değerlendirmesi yapacağımız ayrı bir video yapacağız. Çünkü çok şey anlattığını düşünüyoruz bazı arkadaşlarla. Onu ayrıca değerlendireceğiz dediğim gibi. Ve bu videodan bir önceki video grubun Budokan konserini izlediğim bir video hakkındaki yorumlarımdı. İzlemediyseniz hala kanalı ziyaret edebilirsiniz. Hadi gelin bakalım Out of Control bize neler hissettirecek hep birlikte görelim. Ah! Ah! Çok özür dilerim ya. Yine bir hook. Bak burası. Wow. Wow. Mükemmel olmuş burası bu arada. Wow. Çok özür dilerim. Biraz geri alacağım. Bir kere daha dinleyelim orayı, olur mu? 20 saniye geri aldım. Kusura bakmayın lütfen. Wow. Wow. Wow.
Mükemmel bir iş. Sıfır hata. Aa, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir 20 saniye daha buraya alalım geri. Wow. 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 Bahsettiğim şey buydu. Yani albümdeki çeşitlilikten bahsettiğim şey tam olarak buydu arkadaşlar. Yani bazı şarkılar vardır böyle sadece dinlemezsiniz, içine girersiniz şarkının. Low Bites'ın Out of Control parçası tam da öyle bir iş diyebilirim. Öyle olmuş yani. Bu şarkı dediğim gibi sadece bir heavy metal parçası değil. Sahnede o patlayan dinleyiciyi içine çeken ve kontrolü tamamen kaybettiren bir deneyimdi diyebilirim. Grubun yine hem teknik gücünü hem de sahne enerjisini yansıtan işlerden bir tanesi olmuş. Şarkının sözleri Asami tarafından yazılmış ve müziği ise Miyako bestelemiş. Parça klasik New of British Heavy Metal, New Wave of British Heavy Metal etkilerini daha böyle modern ve agresif bir speed metal estetiğiyle harmanlamış. Ancak onu o özel yapan şey bu teknik altyapının üzerine kurulan kolektif enerji olmuş bence. Çünkü çok akılda kalıcı, marş hissiyatı veren harika bir şarkı olmuş. Bu yönüyle şarkı böyle sadece dinlenen değil, dediğim gibi konserlerde hep birlikte yaşanılmak istenilen bir deneyim haline getirir insanı, öyle söyleyebilirim. Teknik açıdan da parça yine 170-180 BPM'lik oldukça tempolu bir yapıya sahipti. Ve buna rağmen kontrolde gördüğünüz gibi hiç, duyduğunuz gibi hiç kaybolmadı. Aksine oldukça dengeli ve groove odaklı bir akış konuluyordu. Haruna'nın davul yaklaşımı burada belirleyici olmuştu açıkçası. Ve sürekli bir double bass yoğunluğu yerine aksanlı ve bilinçli vuruşlar tercih edilmişti Haruna tarafında. Verse bölümlerinde ise daha böyle sıkı ve kapalı hi-hat kullanımı, tansiyonu korurken nakaratlarda ride zili ne geçerek böyle kendine bir alan açıyordu diyebiliriz. Bu yaklaşım parçanın nefes almasını ve o enerjisini sürekli yüksekte tutuyordu diyebiliriz. Gitar tarafında ise Miyako ve Midori'nin twin gitar yaklaşımı yine parçanın omurgasını oluşturuyordu. Onların ikisi biliyorsunuz harikalar. İki ekürler harika. Riffler tamamen hız üzerine kurulu değildi. Groove, akılda kalıcılık ve marş hissiyatı dediğim gibi ön plandaydı. Gallop ritimler ve New Wave of British Heavy Metal karakterini doğrudan hissettirirken pedal point kullanımı, yani sabit bir nota üzerinde değişen riff yapıları parçaya ekstra gerilim kattı diyebiliriz. Ve ayrıca o rifflerin arasından serpiştirilen pinch harmonics ve özellikle Midori'nin imzası öne çıkıyor ve o gitarların çığlık atan, hani çığlık atan vahşi karakterini veriyordu diyebiliriz. Solo bölümlerine geldiğinde ise iki gitarın farklı karakterleri çok daha net ortaya çıkıyordu. Midori daha agresif, shred ve legato akıcılığıyla ilerleyen bir yapı kurarken Miyako daha melodik, arpeggio sweep tekniklerine dayanan ve neoklasik dokunuşlar içeren bir yaklaşım sergiliyordu. Bu ikili farklı stil sonunda harmoniyi birleştirerek parçanın en güçlü anlarından birini yaratıyordu diyebiliriz.
Vokal tarafında Asami'nin sesi yine mükemmeldi. Harika bir ses aralığını kullandı ve parçanın enerjisini taşıyan en kritik unsurlardan biriydi yine diyebilirim. Verse'lerde daha kirli ve göğüs sesi ağırlıklı bir ton tercih ederken nakaratlarda daha güçlü ve yüksek notalara çıkıyordu. Ancak burada asıl dikkat çeken nokta sadece bu yüksek notalar değil, aynı zamanda vibrato kontrolünün şarkının hızına rağmen son derece stabil bir şekilde ilerlemesiydi. Nakaratta kullanılan gang vokal yapısı ise parçanın kolektif hissini dediğim gibi güçlendiren bir şeydi. Dinleyiciyi doğrudan şarkının bir parçası haline getiriyordu diyebiliriz. Eee, işte orta kısımlardaki solo bölümü teknik açıdan en yoğun anı temsil ederken köprü kısmı kısa süreli bir dinamik değişim yaratarak parçaya derinlik katıyordu ve ardından o ana yapıya güçlü bir dönüş sağlıyordu diyebiliriz. Bas gitar tarafında ise Fami yine bu albümde komple zaten Fami biliyorsunuz bambaşka bir Fami izliyoruz. Bas gitar tarafında Fami performansı parçanın en sağlam yapı taşlarından biriydi yine. Yapı taşlarından biri olmuştu ve mix içinde geri planda kalmak yerine oldukça belirgin bir karakter sahibi tonla öne çıkıyordu. Tıpkı konserde de aynı şekilde ilerlemişti. Dediğim gibi Fami çok iyi gelişiyor, çok iyi gidiyor bu şekilde. Parlak ve metalik yapısı sayesinde gitarların arasında net bir şekilde duyuluyordu Fami. Özellikle kick davulla birebir senkron ilerleyerek parçanın temelini adeta kilitliyordu diyebiliriz. Solo bölümlerinde bile aktif kalması, şarkının enerjisinin hiçbir noktada düşmemesini sağlıyordu. Genel olarak Out of Control parçası sadece eğlenceli bir heavy metal parçası değil, aynı zamanda ciddi bir enstrümantal disiplin ürünüydü. İçinde barındırdığı gallop ritimler, pedal point kullanımı, twin gitar armonileri ve pinch harmonikler parçayı teknik açıdan çok zenginleştirmişti diyebiliriz. Ancak şarkının en büyük başarısı tüm bu teknik unsurları dinleyiciye doğrudan geçen bir enerjiye dönüştürebilmesiydi. Bu yüzden parça bence Low Bice'ın diskografisi içinde hem sahne gücü olarak hem de akılda kalıcılığı olarak akılda kalıcılığıyla ön plana çıkan bir işlerden biri olacağını düşünüyorum parçanın. Artık canlı performanslarda dinledikçe bunu hep birlikte göreceğiz. Çok keyifli bir parçaydı. Çok geniş yelpazesi olan bir albüm. Out of Control, Out of Outstanding Power albümü. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Yine mükemmel bir video izledim. Keyif aldım izlerken. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Hoşça kalın.